Şimdi arkadaşlar makinamızda süfle yani overlock yapacağız. Overlock bölümümüze geliyoruz. Şurada gördüğünüz overlock yapacağımız yerin boyutları, istediğimiz şekle karar verebiliriz. Ben genellikle orta şekli kullanıyorum. Yine aynı şekilde burayı da kullanıyoruz. 4 ile 1 arasında istediğimiz boyuta göre süfle yapabiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi süfle yapmaya başlayalım. Ayarlarım ikisi de orta yerde duruyor. Bu şekilde iğnemi yerleştiriyorum. Evet, şöyle bir deneme de yapabilirim. İğnem tam yerine geldi mi diye. Evet, şimdi başlayalım. Arkadaşlar bakabilirsiniz. Bu büyük boyuttaydı. Şimdi de küçük boyutuna bakalım. Yani ipliklerinin aralığı daha sıkı olacak. 2 ile 1 arasını tercih ediyorum arkadaşlar. Alt kısma dokunmuyorum. Tekrardan yerleştiriyorum iğnemi. Ve başlıyorum. Evet arkadaşlar, bu kısma da bakabilirsiniz. Daha sıkı yaptık. Kumaşımızı daha iyi kapattı. Bunu daha çok arkadaşlar kumaşlarımızın seyrek olduğu yerlerde kullanabiliriz. Evet, bu kumaşımızda da arkadaşlar elde süfle tekniğini göreceğiz. Öncelikle ipimizin ucunu düğümlüyoruz. Bu şekilde bakabilirsiniz. Daha sonra 0 ile yarım santim arası kadar ipimizi alttan çıkarıyoruz. Dikişimizin boyutuna karar verebiliriz. Evet, verev olacak şekilde. Eğer kumaşlarımızın kenarları çok kalın gelir de makinede dikemesek de arkadaşlar bu şekilde elimizde süfle yapabiliriz. Evet, bu şekilde arkadaşlar devam edebiliriz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.